Herkese merhaba. Yeni bir müstakil evler ve köy evleri videosu ile yine beraberiz. 3 gün sonra bayram. Yeni bir kurban bayramını karşılayacağız biliyorsunuz. Tabii Allah ömür verirse yani böyle kesin konuşmak olmuyor yani. Ne olacağı insanoğlu yani bugün var yarın yok. Bayramdan ölüme geçtik birden. Nasıl geldik buraya bilmiyorum. Biz bayrama dönelim. Bayram çocuklar için güzel gerçekten. O yeni kıyafetleri giyme heyecanı, işte kaç para toplarım heyecanı, ne kadar çikolata, şeker toplarım heyecanı başka. İnsan büyüdükçe bazı heyecanları yitiriyor maalesef. Yaşlandıkça da böyle bizim gibi çocukluğunu, gençliğini özler hale geliyor. Neyse biz ilanlarımıza dönelim. Bu arada ilanlara geçmeden kısa bir not. 900 aboneyi geçtik. Bunun için abone olan herkese çok teşekkürler. Ama henüz 1000 abone olamadık. 1000 aboneyi geçtiğimizde böyle kısa bir tanışma, teşekkür videosu yapmayı düşünüyorum. Hem Pascal'la tanışmış olursunuz, hem benimle tanışmış olursunuz. Hem bu müstakil evler, köy evleri merakı, ilan merakı nereden geliyor? Bunları anlatırım size. Diyelim ve hemen ilk ilanımıza geçelim. Bu birinci ilan, bir notum var bu ilanla ilgili. İlk önce şöyle bir büyüteyim. Bunu ben sık kullanılanları almıştım ama unuttum daha sonradan. Hangi o kadar çok ilan oluyor ki klasörler karışıyor, her şey böyle birbirine karışıyor birden. Bu yüzden bunu unuttum yayınlamayı. 1 milyon 350 bin TL fiyatlı Muğla Milas Firuzpaşa Gazipaşa Mahallesi'nde müstakil kâgir ev diyor. 100 metrekare brüt, 80 metrekare net bir alanı var. 3+1 oda sayısı diyor. Kimden? Sahibinden. Açıklamasında ne diyor? Bu fiyata kaçmaz. Milas Firuzpaşa Mahallesi'nde bulunan evimiz 3 katlı olup giriş katında açık mutfak, salon, hol, banyo bulunmaktaymış. Üst katta 2 oda, 1 banyo ve hol varmış yine. Teras katında da 2 oda bulunmaktadır diyor. Evimiz tadilat gerektirmektedir. Tarla, arsa veya zeytinlikte takas olur demiş. Niye bu ilanı aldım? 20 Mayıs 2024'te yayınlanmış ama söylediğim gibi unuttum ben. Şöyle bir fotoğraflarına da bakalım önce. Bakın yani bir tadilatlık işi var ama böyle hani komple yıkık dökük de değil. Böyle ucuz yollu tadilatla bu ev toparlanabilir bir hale gelir gerçekten. Nasıl ucuz yollu bir tadilat? İşte yerleri parke yapabilirsiniz, kapıları boyayabilirsiniz. Ön cepheye yine ufak tefek sıva işte buna benzer güzelleştirmeler yapabilirsiniz. Dediğim gibi niye aldım? Çünkü biz 1 milyona kadar olan böyle makul fiyatlı şeylere bakıyoruz. Bunu şu sebepten şöyle şunu bir aşağı indireyim. Bakın bu bölgede yani Milas merkez mahallelerinden burası. En ucuz ev 3,5 milyondan başlıyor. Evet bunun tadilatı yapılmış ama yani bu 1 milyon 350 hani belki biraz pazarlık payı vesaireyle de böyle bir fiyat biraz daha kırılırsa şayet ya söylediğim gibi en düşük ev 3,5 milyondan başlıyor. Sonra işte 5'e var, 6'ya var. Böyle gidiyor. Şu ev bakın bizim ilanımız bu hemen burada gözüküyor. Yani gerçekten eğer böyle bir imkanı olan varsa hani böyle burayı böyle 1.300'e 1.250'ye falan bir şekilde alıp üzerine böyle bir 300-500 çünkü böyle çok aşırı yıkık dökük bir ev de değil. Böyle bir 300-500 harcayıp böyle bir yatırım amaçlı olarak iyi para kazandırabilir. Tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz biz. Bunlar ama sadece bir fikir. Bu yüzden bu ilanı hemen böyle asıl ilanlarımıza geçmeden hatırlatmak istedim. Faydalanmak isterseniz telefon numarasını da ileteyim. Cep numarası 0507 926 5304. Muğla Milas'ta bu evi alıp işte söylediğim gibi güzel bir para kazanabilirsiniz. Hani sadece oturayım amaçlı değil böyle alayım yapayım hızlıca satayım olarak da avantajlı olabilir belki sizin için. Aklınızda seçenek olarak bulunsun diyelim ve biz asıl ilanlarımıza geçelim.
Nereden ilk ilanımız? İzmir Bayındır Kabaağaç Mahallesi'nden Kale'den Kabaağaç Köy Merkezi'nde müstakil taş ev başlığıyla yayınlanmış. 675 bin TL fiyatı var. 300 metrekare brüt, 250 metrekare net demiş, 100 metrekare de açık alan demiş. Oda sayısı 3+0. Müstakil tapulu emlak ofisinden, kimden? Emlak ofisinden, takas hayır demiş. Açıklamada ne diyor? Kabaağaç Köyü meydanında bir adet tek katlı 1+1 sağlam durumda, bir adet de 2 katlı yıkılmak üzere olan binaya sahip müstakil taş ev. Arsanızda 2 tane ev var. 1+1 olan sağlam durumdaymış. 2 katlı olan da yıkılmak üzere diyor. 280 metrekare arsa alanına sahipmiş. Elektrik ve su abonelikleri aktifmiş. Ayrıca evin önünde kendine ait 250 metrekare daha bahçesi mevcut diyor. Müstakil tek tapulu, projelere çok uygun. Tam köy meydanında, araçlı ulaşım ve otopark sorunu hiç yok diyor. İlk önce şöyle bilmeyenler için Bayındır İzmir'e ne kadar mesafede, bir onu görelim. Artık bizi izleyenler genel olarak biliyor hani İzmir'e ne kadar, şuraya buraya ne kadar, ama yeni izleyenler için söyleyelim. 50 kilometre, 55 kilometre İzmir merkezi diyelim. Şöyle haritadan çıkayım. Şöyle bir fotoğraflarına bir bakalım, hemen inceleyelim. Bunu da büyüttüm. Bakın şu 1+1 dediği burası. Burası da bir sorun yok diyor. Mutlaka hani içinde bir tadilatlık durumları vardır bunun da, ama şu da bahsettiği 2 katlı olan ev. Şöyle yine bir bakalım. Güzel yığma taş mı diyorlar buna? Yığma taş evlerden. Böyle ekstra, bakın 250 metrekare yine evin önünde bir bahçesi varmış. Kendi bahçesi harici. Yani çatı, kiremitler eski ama yani tam sağlam da diyemiyorum. Tam böyle yıkık dökük de diyemiyorum. Ortasında bir şey diyelim. Böyle yine bir bahçe alanı mı bu? Teras alanı mı? Bu diğer evin, 2 katlı evin, yıkılmak üzere olan evin galiba şeyi. Evet, buranın terası. Yani ne olabilir? İlk başta geçici olarak bu 1+1'de oturup hani bu 2 katlı olan evi yapmaya çalışabilirsiniz. Eğer hani çok masraf varsa belki bir katını böyle yıkıp burayı da yine böyle bir katlı hale getirebilirsiniz. İşte burası nereden mesela? O bir katlı olan yerden mi, 2 katlı olan yerden mi, onu göstermiyor, söylememiş. Ekstra hani böyle çok alanı var. Anladığım kadarıyla yine hani burası sizin olmasa bile, tapulu olmasa bile devlete ait bir şey gibi bir şey de olabilir. Ama hani sonuçta gelip devlet burayı bir şekilde alacak, satacak hali yok. Yani burası da sizin diyebiliriz burayı aldığınızda, ya da en azından kullanım hakkı sizin diyebiliriz. Yani söylediğim gibi birçok alternatif var bu evin. 2 tane ev var en azından. Hani bakın, bu çatı katı gittiyse burayı böyle bir yıkıp böyle tek katlı hale getirilebilir burası. Buradan çıkan taşlarla ne bileyim buraya bir ekleme yapılabilir. Biliyorsunuz böyle taşı bulmak da zor. Hadi taşı buldunuz, ustasını bulmak zor. Ama böyle ekstra avantajları olan bir yer diyelim. Hani tapuda da zaten kayıtlıysa, böyle 2 ev olarak geçiyorsa, ne bileyim aile üyelerinden birileriyle böyle belki bir ortak alınabilir. Çok uzatmayalım. Bu ilanda çok oyalanmayalım. 675 bin TL fiyatı var. Kale Gayrimenkul'den satılık. Cep numarasını ileteyim: 0505 591 20 44 telefon numarası diyelim ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. İkinci ilanımız nereden? Muhteşem manzarasıyla taş ev demiş. 750 bin TL fiyatı var. İzmir Ödemiş Konaklı Mahallesi'nde 12 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 150 metrekare brüt, 145 metrekare net bir alanı var. 50 metrekarelikte bir bahçe alanı varmış. Oda sayısı 2+1 diyor. Müstakil tapulu, kimden? Sahibinden. Açıklamada ne diyor? Konaklı Tepe'de Ödemiş'e 20 kilometre uzaklıkta, tadilatlı, masrafsız köy evi diyor. Tadilatını yapmış mal sahibi, en azından öyle diyor. Şöyle bir
Bilmeyenler için hemen konumuna da bakalım. Şöyle deniz için bakalım mesela. Bu Foça'ya yakın mı diyeyim. Bu daha Foça tarafı değildi herhalde. Allah Allah demiş, karıştırdım ben. Neyse şöyle Kuşadası taraflarına mı bakalım. Kuşadası'na işte 70 kilometre mesafede. Aslında ben yerlerimi karıştırdım galiba. Evet demiş. Demiş şuralarda. Ha, pardon, Menemen'le karıştırdım ben. Evet, Ödemiş'le Menemen'i karıştırdım. Foça Menemen arası yakın. Denize söylediğim gibi Kuşadası civarına geçmek isterseniz 70 kilometre, İzmir merkeze gitmek isterseniz de o da aşağı yukarı gene 80 kilometre mesafede. Ödemiş böyle İzmir'e biraz uzak ilçelerden. Şöyle fotoğraflarına bir bakalım. Yani tadilatını yaptım demiş ama yine işte söylediğim gibi bakın işte taş evlerinde böyle usta bulmak bazen zor oluyor. Bakın taş evi tuğlayla bir şekilde örmüş. Ya işte buna bir şey diyemiyorum. Belki imkanı buna yetti. İşte usta bulamadı, taş bulamadı ama yine de ben olsaydım burayı bu şekilde örmezdim diyeyim. Ama kimseyi de kınamamak gerekiyor. Herkesin kendine göre bir bütçesi, kendine göre bir fikri var diyelim. Böyle iç kısmı ile ilgili bir fotoğraf yok. Bakın ne kadar güzel taş evden böyle araya tuğlalarla. Şimdi ne yapacaksınız? Mecburen burayı sıvamak zorundasınız. Tuğlaları kapatacağım diye sıvayıp boyamak durumunda kalıyorsunuz. Evet, iç tarafından da fotoğraf buldum. Buraları herhalde kalekim çekmiş. Böyle çatlakları kapatmak için. Yani klasik bir köy evi, tadilat yapılmış derken tamam hani böyle dört dörtlük her şey değil, ama e, oturulmayacak durumda da değil. Alternatif olarak düşünebilirsiniz. Fotoğraflarına bol bol baktık. 750 bin TL fiyatı var. Satın almak isterseniz cep telefonunu ileteyim. 0554 129 32 79. Bu ilanın ve diğer ilanların hepsinin linklerini video açıklamasında bulacaksınız. Ve lütfen bu videoyu geç izliyorsanız, atıyorum bir ay 2 ay sonra izliyorsanız da ilk önce bir ilanı kontrol edin. Duruyor mu durmuyor mu diye. Ondan sonra telefonla arayın diyelim. Hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Bu alternatif bir bölgeye gidiyoruz. Böyle Ege'den böyle biraz çıkıyoruz. Kale içinde 2 katlı tarihi ahşap müstakil ev. 975 bin TL fiyatı var. Edirne Merkez Dilaver Bey mahallesinde 12 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 88 metrekare brüt, 80 metrekare net bir alanı var. 10 metrekarelikte herhalde küçük bir bahçesi var. 2 artı 1 oda sayısı demiş. Müstakil tabulu kimden? Sahibinden. Takas hayır demiş. Ada parsel bilgilerini iletmiş. Arsa alanı net 52-53 metrekare civarında. Alt katta bir mutfak, bir WC, bir banyo, bir oda ve arka bahçe varmış. Üst katta da 2 oda varmış. Elektrik ve su abonelikleri açıktır demiş. Edirne'yi zaten konumuna bakmaya gerek yok. Edirne merkezde. Ya böyle alternatifler niye alıyorum? İşte hani söylüyorum işte İstanbul'dan böyle çok uzaklara gitmek istemiyorsunuzdur. Böyle ama böyle şehir, büyük şehir yaşamından da belki bunu almışsınızdır. Böyle makul fiyatlı sayılabilecek sonuçta 975 bin lira, hem bir güzel bir şehirde oturacaksınız hem de makul, İstanbul'a oranla, büyük şehire oranla bir fiyatı var diyelim. Evde açıkçası çok hoşuma gitti. Böyle ahşap bakın, çok güzel böyle, artık buna oyma mı diyorlar, işleme mi diyorlar, ne diyorlar tam olarak bilemiyorum ama böyle çok aşırı yıkık dökük de değil. Böyle virane durumu da yok. Belki işte böyle ufak tefek burada şeyleri var. Böyle güzel bir işte ne bileyim zımparayla, sonra üzerine cirayla ve ya da işte güzel bir beyaz bir boyayla, bilmiyorum hani bunun bir şey olduğunu sanmıyorum. Kayıtlı böyle şeyli bir ev olduğunu sanmıyorum ama yine belediye ile konuşmak gerekiyor. Çok da böyle ağır bir iş değil açıkçası. Basit bir izinle çözebilirsiniz gibime geliyor. İç kısmı da güzel durumda. Evet, eski bir ev.
Ama yani böyle ağır durumda yıkık döküklüğü yok. Çok güzel gömme dolapları var. E, Bakın bayılıyorum. Hani böyle şeyler çıktığı zaman bunlara dayanamıyorum. Bir şekilde hemen ilanlara ekliyorum. Ev gerçekten çok güzel. Burada da işte o bahsettiği küçük 10 metrekarelik bir bahçe alanı var. Burayı işte çiçeklerle bambaşka hale getirebilirsiniz. İşte eski bir mutfak, işte eski dolaplar, belki işte burayı da yine bir elden geçirebilirsiniz. Tabii ki yerlerde parke vesaire yok. Marley yapılmış. Ama böyle ufak ufak paralar harcayarak bambaşka bir hale getirilebilir bir ev. Özellikle böyle bu dış kısmına bayıldım ben. Bakın böyle bu da arka kısmı. Arkada işte böyle o bahsettiği küçük avlu alanından çekilmiş bu fotoğraf. Yani bakın o tavanlar da çok güzelmiş. Gerçekten bu ev çok hoşuma gitti benim. Çok harika bir hale çevrilebilecek bir ev. Fiyatta 975 bin TL. Edirne güzel de bir şehir. Alternatif düşünenler için iyi bir ilan bence. Biraz sadece metrekaresi küçük ama o da iki katlı olduğu için bir şekilde böyle bir alan sunuyor size. Cep telefon numarasını ileteyim. Gökhan Bey'in telefonu 0532 547 31 11 cep numarası. Tekrar hatırlatıyorum. İlanın linkini de video açıklamasında bulabilirsiniz diyelim. Bir diğer ilanımıza geçelim. Bu da yine alternatif bölgelerimizden. Redline Emlak'tan 3 Dibek Mahallesi satılık müstakil ev 1 milyon TL fiyatı var. 12 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 75 metrekare brüt, 70 metrekare net bir alanı var. Oda sayısı 3 artı 1. 2 katlı bir ev, müstakil tapulu, kimden? Emlak ofisinden. 75 metrekare teras, 3 artı 1 demiş. Terası var. Altta da işte o alt katında odunluk kiler var. Bunun harici konumuna bakalım. Şunun için aldım bu ilanı. Bakın Burdur Antalya'ya uzak bir yer değil. İşte Antalya'nın bazı ilçeleri, köyleri var. E, Burdur'dan uzak gerçekten. Şöyle bir yapalım. 97 kilometre, hadi 100 kilometre diyelim. Bir aracınız varsa işte nedir 1,5 saatte bir şekilde, hadi maksimum 2 saatte diyelim. 2 saatte çok çok rahat gidebileceğiniz bir mesafe. İşte ne bileyim, biliyorsunuz işte Antalya'nın şuralarda da işte ilçeleri var. Neredeyse böyle Burdur kadar bir mesafesi var. Hatta o köy yollarıyla falan inanın daha uzak mesafede kalıyor diyelim. İlan detaylarına baktık. Bir de şunun için aldım ben bunu. Böyle ev, bu da biraz önceki Edirne'deki ev gibi böyle bir ne diyeyim, konak mı diyeyim, ona benzer bir havası var bu evinde. E, Böyle güzel eski kapıları, ahşap tavan. Bakın bu alt katı. Yine burası güzel, böyle tadilatı vesairesi yapılıp ne bileyim işte mutfak vesaire buraya taşınıp üstte daha böyle geniş bir alan olabilir. Bu üst katın hol tarafı galiba. Buradan ahşap merdivenlerden çıkıyorsunuz. Yine teras, böyle bir balkon gibi teras alanınız var. Şöyle fotoğrafları gezelim. Burası böyle bir odayı ardiye gibi yapmışlar. Yani evet, işte tuvaletler, banyolar maalesef genelde bu durumda oluyor. Buralar böyle biraz para harcamanız gerektiriyor. Ama dıştan böyle gerçekten çok hoş gözüken bir ev. Böyle Antalya Akdeniz bölgesini düşünenler için alternatif olabilir. 1 milyona böyle hazır yapılı, yani yapılı demeyeyim tam olarak da, az tadilat isteyen diyeyim. Böyle bir de söylediğim gibi böyle konak şeyi veriyor izlenimi. Tam konak diyemeyiz ama böyle eski bir ev izlenimi veriyor diyelim. Hatta bakın ayrı girişlerim var bunun. Böyle belki öyle de olabilir. Alttan, hani içeriden de giriş olabilir. Bir de ekstra böyle ayrı bir alan da varsa o da güzel olabilir. Ne bileyim, üst katta kendiniz oturursunuz. Bu bağlantı bölümünü kapatıp
alt tarafa böyle küçük bir kiracı gibi bir şey de olabilir. Diyelim çok uzatmayalım yine. Cep numarasını ileteyim emlakçının 0544 334 15 15 emlakçının telefon numarası. Bir diğer ilanımıza geçtik. Nereden? İzmir Ödemiş tarafına geldik yine. Müstakil ev başlığıyla yayınlanmış 12 Haziran 2024 tarihli bir ilan. Satılık müstakil ev diyor. 475 metrekare brüt, 400 metrekarede net bir alanı var. Oda sayısı 3+1 demiş. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Sahibinden. Takas hayır demiş. İki ev bir bahçede müstakil ev demiş. Bu ilanı almamın bir sebebi de o. Çünkü 1 milyon bandını geçenleri çok almıyorum. Ama böyle iki ev olması diyelim ilk önce bir konumuna bakalım. Fotoğraflarda yine açıklamalarını yaparım ben size. Konum olarak biraz önce bakmıştık zaten ama yine de ilanın bu kısmını izleyenler olabilir vesaire olabilir. Böyle İzmir'e uzaklığına hemen bakalım. 87-90 kilometre, 90-100 kilometre İzmir'e olan mesafeniz, aşağı yukarı Kuşadası da o civarlarda 100 kilometre civarı. Şöyle hemen fotoğraflarına bakalım. Bunu niye aldım? Söylediğim gibi hem iki tane ev var diyor hem de metrekaresi büyük. Yaklaşık 500 metrekareye yakın bir alan var. Çok geniş bir bahçesi var. Bakın bir ev burada var, bir de bir ev de burada var. Böyle iç kısımlarını görebilecek miyiz? Evet, iç kısımları. Yani iç kısımları klasik bildiğimiz köy evlerinden. Bunlara zaten alışığız ama bakın parkesini yapmış mesela. Olmayan yerleri de işte bir şekilde bakın burada da yok mesela. Buraya da siz yapacaksınız bir şekilde parkesini, döşemesini diyelim. Söylediğim gibi alan gerçekten büyük. 500 metrekare bir bahçenin içerisinde burası. Tam yaklaşık olarak 500 diyelim. Yani ne yapılabilir? İşte aile üyelerinden, akrabalardan birileriyle belki ortak alınabilir ya da ne bileyim sevdiğiniz bir arkadaşınız olur. Onun da böyle köy evi hayali vardır, sizin de vardır. Böyle 1 milyon bandına bir şekilde pazarlıkla veya böyle biraz daha işte aşağıya çekip böyle ikiye böldüğünüzde işte 500, 550 maksimum işte 600 bin lira ödeyerek böyle iki hisseli olarak ayırabilirsiniz. Hem o köy evi hayaline ulaşmış olur hem siz köy eviniz hayaline ulaşmış olursunuz. Hem de çok böyle geniş bir alanı var söylediğim gibi 500 metrekareye yakın bir bahçeyle İzmir Ödemiş'te böyle bir köy evi hayatına geçebilirsiniz diyelim. Telefon numarası ileteyim 0543 379 70 63 telefon numarası. Hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Evet, bu ilanımız nereden? Yine alternatif bölgeden, Burdur'dan, Eymen Gayrimenkul'den Hisarköy merkezde satılık ev ve bahçesi diyor. 700 bin TL fiyatı var. Burdur Ağlos'un Hisarköy'ünde satılık. 12 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 200 metrekare brüt, 150 metrekarede net bir alanı var. 3+1 oda sayısı demiş. Açık alanda 250 metrekare diyor. Acaba ekstra bir evet iki tapu alanıyla evet 250 metrekarede ekstra şey bahçesi var yani. Bu da güzel. Hisseli tapulu diyor ama burada şeyini yapacağım şimdi açıklamasını yapacağım. Kimden? Emlak ofisinden takas hayır demiş. 2 katlı kerpiç ev ve ahır olarak gözükmektedir demiş. İster tadilat yap, ister yık, yenisini yap demiş. Elektrik su problemi yokmuş. Evin kendine ait elektrik ve su aboneliği bulunmaktaymış. Köy merkezinde bulunuyormuş. İki tarafı yola cephedir. Hisseli durumu şundan bakın tüm hissedarlar satışa onay vermektedir demiş. Yani hisseli ama hani uğraşmayacaksınız. Böyle bir hisse almıyorsunuz bu fiyata. Anladığım kadarıyla tüm hisseleri alıyorsunuz. Siz 700 bin lira veriyorsunuz. İşte o diğer hissedarlar işte kaç hissedar varsa bilmiyorum. Muvaffakatname mi diyor tam dilim dönmüyor ona. Bu yani izin belgesi diyelim satılabilir izin belgesiyle beraber tek tapu olarak üzerinize geçiriyorsunuz.
Yine de ne olur ne olmaz. İlk önce bir hani emlakçıyı arayıp bu durumda mı değil mi diye lütfen öğrenin. Sonra hani herhangi bir şekilde yanıltıcı bir bilgi vermemiş olayım. Konumuna bir bakalım hemen. Söylediğim gibi Antalya'ya yakın olduğu için böyle alternatif olarak bu bölgelerden de bakıyorum bazen. Bakın Antalya'ya ne kadar mesafede? 76 kilometre mesafede. Yani aracınız varsa 1 saat 15 dakikada maksimum 1,5 saatte Antalya'ya, plaja, denize inebilirsiniz. Şöyle fotoğraflarını bir inceleyelim. Şöyle tam bir şeyine de bakalım. Ne demiş? 2 tapu alanı varmış. 408 metrekare toplam. Hani 2 tapuyla beraber 408 metrekare bahçe ve ev alanı diyelim. Bu da güzel bir taş ev. E, işte bahçesi geniş, büyük bir alanı var. Yani ev de aslında o kadar aşırı derece yıkık değil. Hani toparlanabilir pozisyonda. Bakın bazı yerlerine hatta saç vesaire yapmışlar. Olukları tamam. Yani güzel bir şeyi var. Yani bence böyle hiç böyle yıkılacak bir ev değil. Gayet de toparlanabilir, yapılabilir bir durumda. İşte hatta bazı pencereler herhalde değiştirilmiş ama ahşap olmasını tercih ederdim bunun. Ee, Bunun harici söylediğim gibi Antalya'ya da yakın bir köy. Hem böyle köy yaşamı olsun hem böyle deniz imkanı, büyük şehire gitme imkanı iyi olan bir yer olsun derseniz bu ilanı düşünebilirsiniz diyelim. Cep numarasını vereyim emlakçının 0541 435 1782 telefon numarası. Yine hatırlatalım bu ilanın linkinde video açıklamasında bulacaksınız. Ve hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Satılık taş ev diyor. 250 bin TL fiyatı var. Denizli Güney Karaağaçlı Mahallesi'nde 12 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 89 metrekare brüt, 80 metrekare net bir alanı var. 2 artı 1 oda sayısı diyor. Bunun harici müstakil tapulu kimden? Sahibinden, emlakçı komisyonu da yok. Takas evet demiş. Açıklamada ne diyor? Denizli Güney ilçesinde 89 metrekare satılık taş ev, elektrik su abonelikleri vardır. Masraflı, fiyatta pazarlık ufak da olsa vardır demiş. Bunun harici sorunsuz tek tapu aracı komisyon yok. Şöyle bir konumuna bakalım. Ben bakmıştım işte ne kadar Kuşadası'na mesela 150 kilometre mesafede. Evet yakın bir yer değil açıkçası denize. Ama hani imkansız yani imkansız demeyeyim de böyle çok mu uzak? Değil. Aracınız varsa 1,5 saatte hadi bilemediniz 2 saatte hani böyle sabah erken saatte hadi çıktık gittik böyle denizimize girdik 2 saatte döndük yani 4 saate gidip gelirsiniz. Hiç aman yapılmayacak bir mesafe değil. Tabii ki yani her gün gidemezsiniz. Haftada bir mi gidilir veya ayda bir mi gidilir? Onu siz karar vereceksiniz. Ama alternatif olsun dedim. Çünkü bazen gerçekten böyle makul fiyatlı ev arayan çok izleyicimiz de var. Onlar için aldım. Denizli Güney tarafında 250 bin TL fiyatı var. Şöyle bir fotoğraflarına bakalım. Yani klasik bir köy evi. İçine artık işte siz karar vereceksiniz ne yapılır ne yapılmaz. Ama böyle komple de yıkık dökük bir ev değil. Onu da söyleyeyim. Hani böyle burayı 200 bine aldık. Pazarlık da var demiş. Hani örnek veriyorum ne kadar pazarlık yapar bilmiyorum ama hani böyle 220'ye 200'e 230 hadi o civarları 230'a 220'ye düşürseniz hani böyle içine de böyle çok fazla bir para harcamadan böyle bir şeyler yapılabilir. En azından bir köy evim oldu dersiniz. Bakın böyle güzel asması da var burada. Ev küçük ama hani köy evi hayali olanlar için ve tamam hani denize çok yakın değil ama çok böyle aşırı derecede uzak değil ne bileyim işte Ankara'da olsanız işte kaç kilometre olacak ne bileyim Eskişehir'de Kütahya'da olsanız bilmem kaç kilometre mesafe var. Burada nispeten zor da olsa en azından haftada demeyeyim de arabanız varsa ayda bir böyle bir deniz imkanı da sunabilecek bir lokasyon.
Çok fazla uzatmaya gerek yok. Alternatif olsun dedim. Böyle 250 bin lira bandında böyle bütçesi çok yüksek olmayan izleyicilerimiz için olsun bu ilanda diyelim. Aydın Özgün telefon numarası 0543 502 1128 telefon numarası. Düşünenler kendisiyle iletişime geçebilir. Hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Nereden? Çapa Hasan Mahallesi Bahçeli 370 metrekare köşe başı müstakil ev demiş. 850 bin TL fiyatı var. Aydın Nazilli Çapa Hasan Mahallesi'nde 12 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 370 metrekare brüt, 50 metrekare net bir alanı var. 300 metrekarede işte bu bahçe alanı oluyor galiba. Oda sayısı 2 artı 1. Müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden takas. Evet var demiş. Açıklamada ne demiş? Tek tapudur. Elektrik ve su abonelikleri mevcuttur. Evin tadilata ihtiyacı vardır. Fiyat uygun tutulmuştur. Ev mutfak alanı dışında 3 küçük odası vardır demiş. Önünde ve arkasında bahçesi vardır. Konum doğru işaretlenmiştir. Araç takasına uygundur demiş. Şehrin merkezinde müstakil evde oturmak isteyenler için ideal demiş. Ben de bunun için aldım açıkçası bu ilanı. Hani böyle bazıları köyde yapamaz. Ne bileyim sağlık sorunları vardır. Böyle işte ne bileyim işte köy çok ıssız geliyordur. Böyle biraz daha böyle kasaba şehir gibi bir yerde yaşayayım diyenler için alternatif olsun diye aldım. Yine Nazilli'de böyle tamam denize çok yakın bir yer değil. Şöyle hemen haritadan bir bakalım. Ne kadar da gidiyorsunuz. Bakın Aydın merkeze ne kadar? 44 kilometre mesafesi var. Oradan da Kuşadası'na denize gireyim deseniz 94 kilometre. Yani toplam da Aydın'dan değil de toplam bulunduğunuz yerden Kuşadası'na gitmek isteseniz 94 kilometre bir mesafe var. İşte söylediğim gibi araç varsa 1-1,5 saatte gidebileceğiniz bir yer. Burası böyle deminki gibi değil, aylık değil, haftalık bile gidebilirsiniz burada. 100 kilometreden daha az sonuçta. Şöyle bir bakalım. Bunun bahçesi böyle çok hoşuma gitti. Yeni üye olan bir abonemiz vardı. Böyle alternatif ilanlar da olabilir dedi. O Kaz Dağları istiyordu ama bakın burası da böyle denize böyle çok uzak değil. Hem böyle yazlık sayılabilecek sıcak bölgelerden. Hem de böyle geniş bir bahçesi var. Hem de böyle çok şeyde değil. Yani Nazilli nedir? Merkezdesiniz. Böyle birebir köy yaşamı da değil. Hem işte ilan sahibi de emlakçı da yazmış. Hem şehrin içindesiniz hem de böyle köy evi gibi müstakil bir yaşam diyelim. Bunun harici evet söylediği gibi evin tadilatı ihtiyacı var ama hani ana kısma baktım. Ana dış işte duvarlar vesaireler iyi durumda. Ama iç kısmında yapılacak şeyler var elbette. Bakın çok güzel böyle ağaçlar, kocaman bir bahçe ekilebilecek. Hem böyle etrafı taş değil de tuğla, evet tuğla ile örülmüş. Bazı yerleri taş mı ama tuğla galiba. Örülmüş, yani kendine ait bir yaşamı olan bir yer diyelim. Bu da alternatif ilanlarımız arasına eklenmiş olsun. Kimmiş? Emlakçının telefon numarası Hakan Dilbaz 0544 413 58 88 telefon numarası diyelim ve bir diğer ilanımıza geçelim. Bir diğer ilanımız nereden? Muğla Milas'tan. Evet beklediğiniz bölgeler burası biliyorum. Şenköy'de müstakil ev demiş. Muğla Milas Şenköy Mahallesi'nde 10 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 123 metrekare brüt, 80 metrekare net bir alanı var. Oda sayısı stüdyo 1 artı 0 demiş. Kat mülkiyeti demiş de müstakil tapu muhtemelen kimden? Emlak ofisinden. Köyün içinde bulunan evimizin duvarları sağlam olup yeni baştan dizayn etmeye ihtiyacı vardır demiş. Önünden asfalt yol geçmektedir demiş. Etrafı full zeytin bahçeleriyle çevriliymiş. Satışa engel bir durum yoktur. Hemen tapu alabilirsiniz demiş. Hemen şöyle bilmeyenler için konumuna bakalım.
Şöyle denize ilk nerede girebilirsiniz diyelim. En yakın Akbük. Bakın Akbük'e yakın. Yine yorumlarda birisi soruyordu böyle denize hani 10 kilometre civarı olan bir yer bakabilir miyiz diye. 14 kilometre gidilmeyecek bir mesafe değil. Nispeten denize yakın sayılabilecek bir yer. Akbük'ün de biliyorsunuz çok güzel denize girilecek alanları var. Belki oradan işte Didim'e geçebilirsiniz, Güllü'ye gidebilirsiniz. Güllü'ye ne kadar bakın Güllük'te 22 kilometre mesafede. Didim tarafları 29-30 kilometre mesafede. Birçok alan var gidebileceğiniz. 1 milyon 60 bin lirada yine nispeten makul sayılabilecek bir fiyat buralarda. Özellikle denize yakın bölgelerde diyeyim. Yani ev böyle çok bir şey değil. Sadece etrafı bakın güzel küçük bir bahçeniz de var yine. Ama çatısı falan da iyi durumda. Ama hani böyle içi yapılı bir ev değil açıkçası. Önceden burayı işte artık ne amaçlı belki ahır gibi bir şey olarak mı kullanılıyordu? Öyle mi geçiyordu bilemiyorum. Depo diye bir alan mı geçiyordu onu da bilemiyorum tam. Ama böyle işte söylediğim gibi bir yutonkla örülebilir. İşte ne bileyim bir şeyler yapılabilir diyeyim. En azından bu bölgede 1 milyon bandında ev bulmak zor. Gerçekten hani böyle bu da tapuda ev vesaire diye geçiyorsa zaten hiçbir sorun olmadan böyle basit bir tadilat izniyle birçok şey yapılabilir. Özellikle böyle küçücük bir bahçesi var. Bu da sizin için bir alan. Bakın burası kiremit. Bu demin baktığımız alan iç kısım burasıymış. Burayı böyle ayrı bir alan. Bu evin haricinde böyle ekstra bir alan daha var. Ne bileyim burayı böyle bitiştirebilirsiniz. Burayı böyle bir atölye vesaire gibi bir şey hobi amaçlı tutabilirsiniz. Sadece burayı ev olarak kullanabilirsiniz. Yani birçok alternatif şeyler yapılabilir. Ev iç kısmı değil ama dış kısmı örülü. Hani böyle bir yıkık dökük durumu yok. Çatı da yine gördüğüm kadarıyla sağlam durumda. Gerçekten 1 milyon civarı bakın asıl ev bu. İşte bu da işte söylediğim gibi bu atölye vesaire gibi olabilecek bir alan diyeyim yani. Alternatif olarak düşünebilirsiniz diyelim. Bunun harici söyleyeceğimiz başka da bir şey yok. Telefon numarasını ileteyim. Emlakçıdan satılık 0541 892 28 89 telefon numarası. Bir diğer ilanımıza geçelim hemen. Yine geldik alternatif bir yere. İlk gelen olur. Balıkesir'de satılık köy evi diyor. Balıkesir İvrindi Kılcılar Mahallesi'nde 12 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 131 metrekare brüt 70 metrekare net bir alanı var. 2 artı 1 oda sayısı müstakil tapulu kimden emlak ofisinden açıklamada ne diyor? Kılcılar köy içi tek tapu müstakil köy evi tadilat gerektiriyor. Bitişik nizam sol taraf bize ait. 131 metrekare arsa içinde altı taş yapı, üst kat kâgir yapımış, duvar yıkık yapılması gerekir demiş. İlk önce şöyle konuma bakalım. Şimdi burası biliyorsunuz veya bilmeyenler için söyleyeyim. İşte Edremit, Akçay, e, işte Burhaniye, Gömeç, Ayvalık bölgesine yakın bir yer. Şöyle bakın Akçay tarafına 38-40 kilometre diyelim. İşte Burhaniye 35 kilometre, yine Pelitköy böyle denize plaja girmek isterseniz 40 kilometre mesafede. E, Bakın Gömeç ne kadarmış? 40 42-45 kilometre Gömeç diyelim. Ayvalık merkezi de 55 kilometre mesafede. Yani nispeten hem denize gitme olanı çok uzak değil aracınız varsa. Sonuçta aracınız varsa yarım saatte herhangi bir ya Akçay tarafında ya işte Burhaniye tarafında bir denize girme imkanınız var. Fotoğraflarına şöyle bir bakalım. Evin işi var demiş, duvar yıkık demiş. Bakalım toparlanabilir durumda mı? Yani çatının evet belli bir kısmı da problem var ama yine belli kısmı da toparlanabilir durumda. Yine burada kiremitler de var. Bu hani arka tarafı mı acaba, çöken tarafı mı?
Bunu tam olarak anlayamadım. Yani bir kısmı mı çökmüş onu da tam böyle fotoğraflardan çözemiyorum ama yani toparlanabilir mi? Evet, bakın ev böyle geliyormuş. Şu kısım böyle bir oda kısmı herhalde böyle çökmüş. Buralar yine nispeten kullanılabilir durumda gibi gözüküyor. Bu şeyine bakmayın. İşte bu kerpiç, kağgir şey böyle akınca bu hale getiriliyor da yani toparlanabilir bir seviye diyeyim. O arka kısımlardan bahsediyorum. Yani komple yıkmak mı? Bence bilmiyorum. Bu şekilde yapılabilir diyeyim. Evet, biraz masraf istiyor ama hani sonuçta da yani böyle Ayvalık'a, Gömeç'e, işte Akçay'a yakın bölgelerde de artık köy evi de olsa böyle ucuz bir yer bulunamıyor. Ee, Nasıl yapılabilir işte o çöken yerler? Biraz önce bakmıştık. Bu Ödemiş'te miydi? Neredeydi işte? Tuğlayla mesela örmüş. Hiç taş, kağıt uğraşmamış. Hani bir şekilde diyeceksiniz ki ya burası nasıl yapılır? Ya ustalar öyle bir yapıyor ki hani siz bile şaşırırsınız. Bazen hani hiç yapılmaz denilen yerleri bile gayet de güzel onarabiliyorlar. Acaba bu tuğlalar falan da onun için mi alındı zamanında, hani burayı öreriz, kurtarırız pozisyonundan mı alındı bilemiyorum. Yani mal sahibiyle konuşup daha detaylı bilgi alınabilir ve artık işte gerisi size kalmış. Sonuçta söylediğim gibi 320 bin TL fiyatı var. Belki pazarlıkla falan biraz daha makul bir fiyata çekilir mi çekilmez mi emlakçıyla o da görüşülebilir. O da tabii ki mal sahibine sorabilir. Alternatif olarak dursun diyelim. Cep numarasını ileteyim, emlakçının 0552 025 16 41, iletişime geçip daha detaylı bilgi alabilirsiniz diyelim. Evet, şimdi neredeyiz? Yine benim alternatif bölgelerimden, Ege'den uzaklaşıyoruz, Antalya'dan uzaklaşıyoruz. Kayabaşı'nda manzaralı iki katlı bahçeli müstakil ev, 1 milyon 50 bin TL fiyatı var. Biliyorsunuz bizim sınırımız 1 milyondu bu ilanlarda ama ben hiç direkt kendi kendime pazarlık yaptım, 1 milyona indirdim. 11 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış, 190 metrekare brüt, 140 metrekare net bir alanı var. 50 metrekarelik de bir bahçe alanı var. Müstakil tapulu kimden? Sahibinden demiş. Niye bu yeri aldım? Şimdi hemen açıklamada beraber okuyacağız. Komple satılıktır diyor. Ev 4 daire olarak yapılmış. Alan kişi daireleri birleştirip kullanabilir demiş. Üst katında 2 daire var. Daireler bir oda, bir salon ve ayrı mutfaklı. Bakın, bir artı bir daire şeklinde üst katta 2 tane daire var. Alt katında da yine aynı şekilde 2 daire varmış. Yani toplam bu evi, binayı almakta, tabii ki bunun kat mülkiyeti yoktur. Tek tapudur ama 4 tane ev almış oluyorsunuz. Bir artı bir olarak 4 tane eviniz oluyor. Binanın 50 metrekarede bahçesi vardır diyor. Önü açık, Karabük şehir manzaralıdır. Binanın önünden doğalgaz hattı geçmekteymiş. Alıcı bağlantı yaptırabilir demiş. Elektrik tesisatı Kasım 2023'te komple yenilendi. Evde tadilat ihtiyacı olduğu için fiyat uygun yazılmıştır demiş. Karabük merkezde bir yer. Yani şimdi bazıları diyebilir, ben ne yapacağım Karabük'te? Yani niye yapılmasın ki? Sonuçta hani Karabük çok güzel, etrafı ormanlarla, ağaçlık, yeşillik, çevrili bir alan. Dibinde Safranbolu var. Çok güzel bir yer. Hani söylediğim gibi böyle çok geniş ormanlar var. Zonguldak böyle bir yine orman kenti. Böyle deniz merakınız varsa işte 74 kilometre bakın mesafesi var. İşte Ereğli taraflarına, Karadeniz Ereğli'ye 101 kilometre, yine denize de girme olanakları var. Bence hani gerçekten Türkiye'den hani bazı bölgeler es geçiriyor. Bu da bu Karabük'te onlardan biri. İşte Karabük, Zonguldak gayet de güzel oturulabilecek, yaşanılabilecek yerler. Ama maalesef nedense hep böyle işte Ege olsun, Akdeniz olsun o taraflara insanlar gidiyor.
Bu konuyu zaten detaylı olarak bir videoda işleyeceğiz ama şimdi çok uzatmayalım. Hemen şöyle bir fotoğraflarına bir bakalım. Söylediğim gibi burası hani tek kat mülkiyetli değil. Böyle tek tek tapusu yok. Tek tapu ama 4 tane daire var. Bir artı bir olarak daha önce de söylemiştim. Büyük şehirde yaşayan işte bir emekli çift olur. Geçinme zorluğu yaşıyordur. Böyle buraya gelip bir dairede kendisi oturup böyle bir artı birde diğer 3 daireyi de böyle kiraya verip böyle makul fiyatlı işte artık ne kadar verilir kira bilmiyorum 2000 olur 3000 olur. Karabük'te sonuçta üniversite var vesaire var. Hani bir şekilde kiracı sıkıntısı çekeceğinizi sanmıyorum. Makul fiyatlı olduğu sürece verilebilir. 50 metrekarede bir bahçesi var. Yani evde evet tadilat masrafı var ama böyle komple yıkık dökük bir evde değil. Ufak tefek dokunuşlarla gayet oturulabilir hale getirilebilir bir ev. E, Valla söylediğim gibi bu benim favori ilanlarımdan birisi oldu. Böyle bir İstanbul'da büyük şehirde yaşasaydım, emekli olsaydım böyle bir yeri gelirdim. Hiç düşünmezdim. Bir de geçim zorluğu vesairesi de varsa şayet 1 milyon liraya evi alıp bahçeli bir ev söylediğim gibi birisinde oturup diğer 3 daireyi de kiraya verip ekstra bir geliriniz olabilir diyelim. Çok uzatmayalım. Telefon numarası ileteceğim ama telefon numarası yazmamış. Anca buna bu sahibinden.com'da girip mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde iletişime geçebilirsiniz. Bu yüzden bu ilanın linkini video açıklamasına ekledim. Düşünenler kendisiyle iletişime geçip detaylı bilgi alabilir diyelim ve kendi bölgelerimize dönelim. İşte nedir? Deniz kıyısına yakın yerler. Balıkesir, Burhaniye, Taşev 336 metrekare imarlı araç takası demiş 650 bin TL fiyatı var. 12 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 336 metrekare brüt, 330 metrekare net bir alanı var. Oda sayısı 1 artı 1 demiş. Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Sahibinden bir ev. Açıklamalarında ne demiş? İşte köyle ilgili bilgiler vermiş. %40 imarlıymış. Tapuda avlu, kâgir ev olarak gözüküyormuş. Karadere köyü Tilkicik mahallesindeymiş. Köy büyükmüş. 100 haneden fazla yer varmış. Satılık yerim köyün üst tarafında diyor. 10 haneden fazla ev varmış bu bölgede, bu mahallede. Hayvancılık, arıcılık, zeytincilik, tarım yapılıyormuş. Okul vesaire gibi imkanlar varmış. Yol üzerinde yola cephedir demiş. Ulaşım Ayvalık, Edremit, Gömeç, Burhaniye merkezlere 20-30 kilometre mesafede demiş. Bakın çok popüler bölgeler, çok yakın mesafeler bunlar. Denizden işte kaplıcalar vesaire gibi şeyler söylemiş. Organik sebze. Bu tarz bilgiler vermiş. Şöyle bir konumuna bir bakalım ilk önce. Söylemiş ama biz yine de bir teyit edelim. İşte mesela Pelitköy plajına gitmek isteseniz 20 kilometre mesafesi var. Akçay tarafları işte 21 kilometre, 25 kilometre diyelim. Ayvalık'ta 37-40 kilometre bir mesafesi var. 35-40 kilometre mesafesi Ayvalık tarafı. Gömeç tarafı da 25 kilometre mesafede. Gerçekten işte söylediği yerler çok popüler bölgeler. Buralarda emlak fiyatları çok yüksek biliyorsunuz. Şöyle fiyat dedim fotoğraflarına bir bakalım. Yani köyün falan fotoğrafları evet dedim evin fotoğrafları yok mu? Yani ev evet oldukça işi var. E, Ama hani komple yıkmak yerine işte ne bileyim mesela burada hafif çatı göçmüş. Muhtemelen buradaki işte kalaslar çürümüştür. Bir şekilde toparlanabilir diyeyim. Taş duvarları iyi gibi gözüküyor. Bunun harici böyle evin içinden bir fotoğraf var mı diye bakıyorum ama maalesef yok gibi. Şöyle yine bakayım. Maalesef yok. Sadece bu dıştan gördüğümüz alan var. Şurası. Muhtemelen birçok işi var.
Yapılacak çok şey var. Ama hani taş duvarları sağlam gözüküyor. Şu çatı bölümü buradan en azından sağlam gözüküyor. Bu artık veranda mıdır yoksa burası çöktü böyle bir alan mı oldu bilemiyorum tam. İşte bu kısımlarda böyle biraz tadilat, dış cephe tadilatı olarak diyeyim var. İç kısmı da muhtemelen fotoğraflarını çekmediyse komple bir elden geçmesi gerekiyor. Ama tabii ki lokasyona göre yani bu Ayvalık sonuçta Gömeç işte Akçay buralarda biliyorsunuz makul fiyatlı bu yer bulmak zor. Bunun da 336 metrekare bir alanı var. Hani böyle arsa, ev karışık böyle iki şey olarak düşünebilirse böyle çok kelepir de diyemem ama yüksek fiyat da değil. Ortanın böyle altı gibi diyebilirim. Yani telefon numarası bunun da yine yok. Sahibinden.com'a girip bu video açıklamasındaki linkten bu ilana ulaşabilirsiniz. Sahibiyle anca o şekilde iletişime geçebilirsiniz diyelim ve bir diğer ilanımıza geçelim. Bu ilanımız nereden? Ballıkuyu Caddesi üzerinde önü açık müstakil 2 katlı ev diyor. 650 bin TL fiyatı var. İzmir Konak Kocakapı Mahallesi'nde 11 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 116 metrekare brüt, 100 metrekare net bir alanı var. 30 metrekarelikte bir bahçe alanı varmış. Müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden takas hayır demiş. Açıklamada ne diyor? İşte caddesi üzerinde manzaralı, önü açık, müstakil 2 katlı evimiz satılıktır. Önünden belediye otobüsleri geçmektedir. 2 kat toplam 116 metrekare oturum alanı vardır. Her katta ayrı banyo, tuvalet ve mutfak vardır. Yani toplamda 2 banyo, 2 WC bulunmaktadır diyor. Yani neredeyse böyle 2 katlı bir ev gibi düşünün. Şöyle konumuna da bakalım. Bakın İzmir'in merkezi burası ama hani hep söylüyorum tamam merkezi ama böyle bir şey mahallesi mi acaba? Hani böyle bazı ne derler tekin olmayan mahalleler derler ya öyle mi tam olarak bilmiyorum. Bunu böyle hani detaylı olarak araştırmak gerekiyor. Ama İzmir'in göbeğinde yani merkezi sayılabilecek yerde de 650 bin TL fiyat bence çok makul. Kendiniz oturmasanız bile hani kiralayabilirsiniz. Buradan bir gelir elde edebilirsiniz. O yüzden böyle bu tarz yerler bulunca mutlaka ekliyorum. Bakın 2 katlı ev, küçük de bir bahçesi var. Hani böyle belki tamam hani İzmir'de bir şehir ama İstanbul gibi değil nispeten veya hani Ankara'da olabilirsiniz. Orası da büyük şehir ama böyle denize yakın bir şehir olsun derseniz mahallede aslına bakarsanız hani böyle buradan ne kadar anlaşılır ama öyle çok kötü bir mahalle gibi de gözükmüyor. Ama hani böyle detaylarını emlakçıdan öğrenebilirsiniz. Yani belki tehlikeli olmayabilir ama böyle dışta kalan mahalleler oluyor. Acaba öyle bir yer mi? Yani evde böyle çok yıkık dökük bir yer değil. Evet, yani bazı masrafları var ama böyle evin içinden geçiliyor böyle üst katı da galiba. Hani böyle burayı kapatıp böyle yandan böyle ekstra bir alan açıp böyle iki daireye çevrilebilir mi dedim ama yani belki de yapılabilir. Bakın böyle küçük bir teras gibi bir alan da var yine ekstradan. Bakın karşınız tam İzmir'in göbeği işte. Bir sürü yeni yeni binalar, gökdelenler vesaireler yapılıyor. Söylediğim gibi yatırım amaçlı bence gayet makul bir ilan. Sonuçta İzmir'in göbeğinde 650 bin liraya bir ev alacaksınız. Belki işte o İstanbul'un aşırı kalabalığından ya da Ankara'nın deniz olmayışından böyle kurtulup İzmir taraflarını düşünenler için bence oldukça iyi bir seçenek diyeyim. Emlakçının telefon numarasını ileteyim. 0544 675 3959 telefon numarası diyelim ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Evet, bu ilanımız nereden? Bu ilanımız tam böyle denize yürüme mesafesi bir yer isteyenler için olabilir.
Karaburun Haseki'de 22 metre satılık, 22 metrekare satılık yıkık ev diyor. 625 bin TL fiyatı var. 11 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 22 metrekare bir alanı var. 1+1 oda sayısı demiş. Müstakil tapulu. Takas hayır demiş. Detaylı bilgi için arayabilirsiniz demiş. Fotoğraflarına bakarken ben açıklamamı yapacağım. Ama şöyle bakın. Ben zaten konumundan bakmıştım. Tam böyle nedir o, denize buradasınız. Bakın tam şöyle göstereyim. Şöyle ineyim. Heh. Yani denize işte mesela yat limanına 2 kilometre yürüme mesafesi. Muhtemelen böyle denize girebileceğiniz plajlar var mıdır bilemiyorum tam o. Ama yani yürüme mesafesi böyle 10 dakikada benim tahminim denize girebilecek bir alan bulabilirsiniz bir şekilde. Metrekare çok küçük. Onu anlatacaktım. Böyle çok bir fotoğrafı da yok. Evet. Hani işte çatı gitmiş. Bunun harici söylediğim gibi çok da küçük 22 metrekarede bir alanı var. Ama hani biliyorsunuz bu tiny house'lar, geçenlerde yine yorumlarda birisi yazmıştı 20-30 metrekare eve ne yapabiliriz diye. Yani tabii ki kalabalık bir aile için çok zor ama böyle bir kişi, iki kişi yaşayan insanlar da var. Böyle evli çift var. İşte hani çoluğu yok, çocuğu yok. İşte ne bileyim veya eşinden ayrılmış bir şekilde veya bekar yaşayanlar var. Böyle dış duvarlar tamam, yine burada böyle bir örülmesi gereken alanlar var ama böyle hani komple de yıkık durumda değil. Böyle bir zaten alan çok küçük bir alan olduğu için 22 metrekarelik bir alan. Hani bir taş duvar ustası bulunup böyle eksik yerleri bir şekilde tadilat yapıp işte diyeceksiniz ki 22 metrekare ne olur? Ya bir işte şu çatı katı böyle biraz daha yükseltilip buraya işte hani görmüşsünüzdür mutlaka bu tiny house'larda böyle üst katı böyle direkt yatak odası, bir yatak koyuyorlar. Alt katta da salon, mutfak, böyle bitişik bir oturma alanı oluyor. Denize yürüme mesafesi, taş ev mi taş ev, 20 metrekarelik bir alana bir hayat sığdırabilirsiniz bence. Fiyat da çok makul. Yani bu Karaburun tarafları biliyorsunuz pahalı. Ya diyebilirsiniz işte üzerine hani bir daha verelim, daha böyle 50 metrekarelik bir ev alayım ama kimisinin de gerçekten bütçesi bu kadar oluyor. Hani daha fazla çıkamıyor. Hadi tadilatına da böyle küçük bir ev olduğu için çok demeyeyim hani 200'e, 150'ye, 200'e, 300'e bir şekilde çözdü diyelim. 1 milyona neredeyse denize e, yürüme mesafesinde bir yer almış olacak. Gerçekten hani böyle deniz merakı olanlar için hani böyle denize 40 kilometre 50 kilometre böyle gitmek yerine denizin dibinde bir yer için bence gayet böyle tadilatla, çeşitli böyle fikirlerle bambaşka bir hale çevrilebilir bir ev diyeyim. 625 bin TL fiyatı var dedik. Belki işte pazarlıkla biraz daha kırılırsa o zaman tadından da yenmez. Emlakçısı Tuncay Bey, 0533 462 67 88 telefon numarası. Bu da benim açıkçası kendime göre favori ilanlarımdan birisi. Çünkü Karaburun çok güzel bir yer. Yani deniz bakımından diyeyim, güzel bir yer. Deniz merakı olanlar için alternatif ilanlardan birisi. Şimdi geldik nereye? Yine Aydın, Nazilli taraflarında araç takaslı İzmir, Kuşadası, Didim yakını demiş. 2 kat imarlı köy evi 575 bin TL fiyat demiş. 11 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. E, Ne kadar? 209 metrekare brüt, 110 metrekare net, 150 metrekarede bir bahçe alanı var. Oda sayısı 2+1. Müstakil tapulu emlak ofisinden bir yermiş. Açıklamada ne diyor? Fiyat sonlanır. Daha iyisini, daha uygunu varsa onu alınız veya bütçenize uygun yerler bakınız demiş. Hani diyor ki bana pazarlıkla gelmeyin. Çok güzel bir yatırım. İnşaat maliyetleri her gün, her geçen gün artıyor. Geç kalmayın. Bu konuda hemfikirim. İnşaat maliyetleri gerçekten çok yükseliyor.
Nazilli merkez 26 kilometre demiş. İzmir Beydağ 14 kilometre. Kuşadası 133 kilometre mesafede. 2 saatte gidebiliyormuşsunuz. Aydın merkez 71 kilometre 1 saat mesafe demiş. İzmir 152 kilometre 2 saat. Didim 166 kilometre 2 saat. Selçuk 100 kilometre mesafede 1 saat 45 dakikada gidebiliyor musunuz? Konumu zaten size söylemiş. Yine bakın denize gitmek isterseniz sonuçta yine size söylediğim gibi rakamlarda aşağı yukarı işte 2 saatte denize varabiliyorsunuz. Denize böyle çok yakın olmayan ama böyle çok da uzak olmayan alanlardan birisi. Aydın merkeze yine 1 saat civarında hemen gidebiliyorsunuz. Yani fiyat böyle çok düşük de diyemem. Ama hani böyle çok yüksek mi? Değil. Çok yüksek de değil. Sonuçta artık 500 bin liraya ne alacaksınız? Böyle şeyine bakıyorum. Bakın köy gerçekten çok güzel gözüken bir köy. Hani böyle bazen fotoğraflarda çıkıyor ya işte burası İsviçre olsa beğenirdiniz falan gibi. Bu ilan İsviçre'de olsa beğenirdiniz ama burası neredeydi burası? Nazilli'de. Evet, Nazilli'de bir yer maalesef. Yani böyle iç kısmı ile ilgili çok fotoğraf bulamadım. Ben bulamıyorum. Şöyle bakayım emlakçı bir sürü fotoğraf doldurmuş ama iç kısmı ile ilgili maalesef fotoğraf koymamış. Şöyle anlayabileceğimiz durum şu zemin kat. Buradan da herhalde böyle teras gibi bir kısım yapmış. Şöyle söyleyebilirim. En azından hani dış cephe durumu sağlam. Bina betonarme bir bina zaten anladığım kadarıyla. Ama iç kısmında da tadilat masrafı var. En azından böyle bir yorum yapabilirim diyeyim. Yani düşünenler için yine bu da 575 bin TL civarı bir alternatif ilan olsun. Böyle Aydın tarafına, Kuşadası taraflarına bir alternatif ilan diyelim. Cep numarası 0534 939 14 19 emlakçının telefon numarası. Bu ilanımızın da sonuna geldik. Aslına bakarsanız bu son ilanımız olsun diyelim. Yarın ikinci bölümle devam edelim. Çünkü çok video uzadı. Yetiştirebilirsem işte bu gece edit işlerini bitiririm. Yarın da diğer ikinci bölümü partı yapmış oluruz. Böyle video çok uzun olunca insanlar sıkılıyor. Ama size de böyle daha fazla seçenek olsun istiyorum. O yüzden bunu da ekleyeyim, bunu da ekleyeyim derken böyle çok uzun saatli bir şey oluyor. Bu yüzden en iyisi bölmek nedir? Böyle çok sıkmayalım insanları. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere yarın. Hoşça kalın.